Merhaba sevgili YouTube takipçilerim. Bugün konumuz ne biliyor musunuz? Hayallerinize ulaşmak için gerekli 5 kişilik özelliği. Ama önce son videolarımda söylediğim için artan herhalde abone sayıma hayretler içerisinde kaldım. Hayret ettim. Demek ki abone olmayanlar da izliyormuş kanalı Vay Çakallar. Basın çabuk abone ol tuşuna. Zile de basın hemen. Bildirim gelsin benim videolarım yüklenince. Öyle YouTube kanalı stalklanmaz. Ayıp. Evet, konumuz hayaller dedik, yaşadığımız ise gerçekler. Ben bugün size kulağınıza çok sıradan gibi gelebilecek ama çok önemli olan 5 kişilik özelliğinden bahsedeceğim. Dünyayı tabii ki yeniden keşfetmiyoruz bu videolarla ama bazen bildiklerimizi tekrar hatırlamaya ihtiyaç duyuyoruz hepimiz, değil mi? Bazen böyle bildiğimiz şeyleri tekrar duymak isteriz insanlardan, tasdik almak isteriz. Bu da öyle bir video olsun hepimiz için. Çünkü biz kanıksıyoruz bildiklerimizi ve değerlerini bilmiyoruz. Aşk kanıksanınca biter derim ben hep. Bilgi de öyle işte. Hatırlamazsan arada çeker gider, seni terk eder. Ama o maddelere geçmeden önce hayallere, başarıya, mutluluğa ulaşma konusunda etkisi olduğu düşünülen ve iki benzer gibi görünen kavramın da aslında aralarındaki büyük farkı da kendimce açıklamak isterim size. Belirlediğimiz hedeflere nasıl vardığımız veya neden varamadığımız hakkında çok düşünüyorum bu aralar, inanın. Motivasyon lazım deyip geçiyoruz. Ama motivasyon tanımına bakacak olursak bir isteği ya da amacı gerçekleştirmek için güçlü bir nedene sahip olma durumuymuş. Bir de iradeden bahsederiz hep. Bana irade lazım, benim iradem yok deriz. Aynı anlama geldiğini düşünebiliriz ama irade de şöyle tanımlanıyor. Kişinin dürtülerinin ve eylemlerinin kontrolü. Yani bildiğiniz otokontrol. Motivasyon bir şey yapmak istememizin sebebi sayılabilir bu durumda. Yakıt görevi görür yani. Ama gerçekten bizi hedefe yönlendiren tek başına yakıt olamaz. Bunun için motora ihtiyacımız var. İşte o motivasyon yakıtını da kullanan motor aslında irade gücümüz. İrade kullandıkça güçlendirilebilecek bir kas gibi. Ama çok zorlanırsa da yorulabilir. Eğer bir şey yapmak için sürekli iradeyi devreye sokarsak çaba göstermekten yorgun düşeriz. Bunu aşka da uyarlayabiliriz. İrade yorgunluğunu azaltmanın en iyi yolu ise bence bir şeyi bir alışkanlığa veya rutine dönüştürmektir. Bazen bir şeyi yapmayı istemeyi bile bekleriz. Bırakın yapmayı, istek duymak için bile öyle saksı gibi bekleriz. Ama ya hiçbir zaman hazır olmazsak? Genellikle bir şey yapmak için duyulan arzu ve istek bekleyerek ve düşünerek değil, o işe başladıktan sonra gelir. Yani motivasyon başlatmaz bizi. Motivasyon bize sebebi söyler ama irademiz bize adım attırır. Motivasyon da bu yolda devam etmemizi, yani pes etmememizi sağlar. Çünkü sebepleri kulağımıza yol boyunca fısıldar motivasyon. Spor salonunda egzersiz yapmanın da en zor yanı genellikle spor salonuna gitmektir, bilirsiniz. İrade bizi götürür. Sonra motivasyon zaten sebebi bildiği için bizi iyice terlemeden çıkartmaz oradan. Yazmak için de aynı şeyi söyleyebilirim. Yazmanın da en zor yanı oturmak ve başlamak benim için. Yani herhangi bir hayale giden yolda başlamanın önündeki engelleri kaldırmamız gerekli. Birçok işte ilham bekleyince değil, başlayınca gelir. Bunu sakın unutmayın. Geçenlerde bir yerde okumuştum. Örneğin Stephen King her gün oturup yazdıklarının iyi olup olmadığını umursamadan 10 sayfa yazarmış, biliyor musunuz? Ofisindeki küçük bir masada, hem de sürekli aynı Metallica albümünü dinleyerek üstelik. Ve sadece rutininde kendisi için belirlediği görevi yerine getirmek için iradesini azar azar kullanarak yormadan usulca alıştıra yazdığı için yazmak artık onun için zul olmamaya başlamış. Ve sonrasında da kitaplarını yazarken tabii ki çorap söküğü gibi dökülmüş fikirler ve kelimeler. Hatta usta bir katil her zaman basit bir plan yapar der Agatha Christie. Bu durumu çok güzel özetliyor bence. Bilinçli ve amaçlı yaşarsanız ve derin bir düzeyde, asla yüzeysel değil, her şeyin mümkün olabileceğine inanırsınız. Belirli ilkelerden şaşmayarak ve onları takip ederek tabii ki. İrade ile harekete geçip yorulduğunuzda ise motivasyonunuzu yoklarsınız ve bakarsınız ki yanınızdadır. Devam edersiniz. Kaybetmemeniz gereken güzel bir dosttur aslında motivasyon. Bunu bilin isterim. Arzu ettiğiniz sonuca adanarak ve hedefe odaklanarak herhangi bir hayalinize veya herhangi bir zihinsel düzeye bence ulaşabilirsiniz. Kişinin kendini geliştirmesi ve bunu hissetmesi en büyük psikolojik ihtiyaçlardan biridir. Bunu biliyor muydunuz? Bakın, bana göre şimdi anlatacağım 5 özelliğe sahipseniz bu hayatta sizin için her şey mümkündür. Birinci maddeye gelelim. Artık böyle madde madde sayıyorum, biliyorsunuz.
Çünkü çok geniş konuşuyorum, çok fazla konuşuyorum. Kafamızı toparlamak için maddelemem gerekiyor onu. O zaman birinci madde. Hayatta ne istediğinize dair netlik. Daha önce mesela hiç gitmediğiniz bir şehirdeyseniz ve nereye gitmek istediğinizle ilgili bir haritanız veya netliğiniz yoksa gerçekten olmak istediğiniz bir yere şans eseri gitmeniz pek olası değildir. Allah ne verdiyse'ciler vardır ya, suya sabuna dokunmadan, çabalamadan, gelişmeden sürekli böyle tevekküldedirler. Ben ise bu duygu durumunda tevekkül değil, üşengeçlik derim, tembellik derim. Tevekkül her şeyi denedikten sonra gireceğimiz duygu durumu bence. Hayatınızda net bir amacınız ya da beklentiniz yoksa mutlu ve huzurlu hissetmeniz de pek olası değil tabii ki. Amaçsızca dolaşıp karşınıza çıkan ve size kolay görünen şeyi yaparak inanın ruhunuzda koca bir delikle yaşarsınız. Bir kere geliyoruz dünyaya. Ne istediğiniz ve neden istediğiniz hakkında bir fikre sahip olduğunuzda tüm yaşamınız değişir oysa ki. Net bir hedefe doğru yola çıkarsınız. Yürürken o yolda hedefe nasıl varacağınız konusunda da bilgi edinip stratejiler geliştirirken siz de kendinizi geliştirirsiniz. İşte öyle. Yolculukta gelişirsiniz. Ama yeter ki gelişmek isteyin, yeter ki yürümek isteyin. Ve bu durum varlığınıza anlam katar ve size de enerji verir, inanın. Tutkuyla ve heyecanla güne başlamak, uyanmak ve hayaliniz olan bir şey için çabalamak bile sonuçları ne olursa olsun hayat yolculuğunuzu çok ama çok güzelleştirecektir. Ben niye böyle ellerimi bu kadar kullandım bilmiyorum. İkinci maddeye gelelim. Planlama. Yani planlı olma. Amacınıza giden yolu ve atacağınız adımları planlamak, o yolda yürümeyi kolaylaştıracaktır. Bu arada da o irade kasınız fazla yorulmayacaktır. Netliğiniz ve hedefleriniz vardı zaten. Şimdi bunu nasıl başaracağınızı ve hedefe ulaşmak için gereken tüm detayları planlamanız gerekli. O kadar. İşiniz bu hayatta. Hedefinize ulaşmak için hangi adımlar gerekli? Bunu başarmak için ne öğrenmeniz gerekir? Amacınız olsa da iradeniz ve motivasyonunuz sizi nereye kadar götürür? Bunu başarabilmek için şimdiki siz yeterli mi? Olduğunuz siz yeterli mi? Yani şu anda sahip olduğunuz bilgi ve kişilik özellikleri bu hayali gerçekleştirmek için size yetiyor mu? Peki değilse ne yapacağız? Kendinizi geliştirmek için istekli misiniz? Albert Einstein der ki 60 dakikam olsa 55 dakikasını düşünmek, 5 dakikasını da aksiyon almak için kullanırdım. O bile bu kadar çok düşünüyorsa biz yandık valla. Kısacası bir plandan yoksunsanız başkalarının planlarının bir parçası olursunuz. Çünkü ya planladığınız geleceği yaşarsınız ya da size böyle sunulanı. Gelelim üçüncü maddeye. Uyum sağlama ve üstesinden gelme yeteneği. Planlı olmak güzeldir dedim. Ama o planlar nadiren tam olarak planlandığı gibi işler biliyorsunuz değil mi? Bunu da söylemem lazım. Günahını üstüme alamam çünkü. Önce planların olması ve o planların da gerçekçi ve detaylandırılmış olması çok önemlidir belki ama en önemlisi çetin geçse de planlanan yolculuk pes etmemek ve çıkabilecek sorunları çözebileceğine inanan adanmış mangal gibi bir yüreğiniz olmasıdır. Zafer çabasız gelmez. Zaten öyle kucağımıza düşen kazançlar ve başarılar bize zafer kazanmış hissettirmez. Gittiğiniz yol hedefinize ulaşmayabilir. İnsanız. Herkes rotasında hata yapabilir. Ama önünüze çıkan her güçlük ve şartla uyum sağlarsanız yeni yollar bulursunuz inanın. Ve isyan ederek geri dönmek zorunda kalmazsınız başladığınız yere. Uyum küçük şeylerin büyümesine sebep olur. Ama eksikliği ise büyük şeyleri yok eder demiş bir düşünür. Çinli bir düşünür vardır. Lao Tse çok ünlüdür. Lao Tuzu diye yazılır. Sözlerini her yerde görürsünüz. Sosyal medyada gani gani kullanılıyor. Gerçekten virüsler de Çin'den çıkıyor ama bütün böyle bilgeler ve düşünürler de demiş ki yola sarılırsan sarmalanırsın. Sakince nefes al, yeniden doğarsın. Zihnini arındır, sen de arınırsın. Yüreğini aç, kabul görürsün. Dünyayı kabul et, yolu görürsün. Can ver ve besle. Üret ama sahiplenme. Ver ama beklentisizce. Uyum budur işte demiş. Gelelim dördüncü maddeye. Sabır. Ama şunu söyleyeyim parantez içinde, tahammül değil bakın, sabır. Çok zordur inanın. Şartlar zorlaştığında, aksiliklere maruz kaldığınızda yine de hedeften şaşmamanız gereklidir. Hedef değişmez belki ama yol sürekli değişebilir. Yanlış yollar biriken tecrübelerinizdir. Asla zaman kaybı değildir. Hem bu gösterdiğiniz çaba hayaliniz sonunda gerçekleşmese bile bu hayat yolculuğunda size yaşadığınızı hissettirir. Bilirsiniz böyle kimyagerler, bilim adamları,
Laboratuvarlarında 30 sene tek bir deneyle tek bir şeyi ispatlamak için çalışırlar. Belki onu ispatlamadan ölürler, belki de o tek şeyi ispatlayarak bütün ömürlerini tüketirler. Ama hepsi de emin olun birçok kişiden daha motivasyonu kalkıyordur sabah. Çünkü 30 sene, 40 sene o hayal uğruna mücadele ediyordur yanlış yollardan geçerek. Hayatınızda bu dönüm noktasına neden ulaşmanız gerektiğini tam olarak biliyorsanız, burada başınıza gelecek her aksilik, her duraklama, her aldatılma kaybınız değil kazancınızdır. Aslında sabrı burada anlatmak bile bana hadsizlik gibi geliyor. Çünkü hepimizin yaşarken en çok tecrübe ettiği duygu. O yüzden beni bağışlayın, hatırlatmak istedim. Ama benim son kitabımdan bir kuple ile noktalandırayım sabır konusunu. Sabır durup beklemek değil, hayal ettiğin şeyler için fırtınaya karşı yürümek ve saçların bile dağılmadan seni bekleyene gitmektir. Sabır, ulaşmak istediğine vardığında fark etmektir. Elinde olanın değerini bilmek ve asla küçümsememektir. Ya, şimdi 5. maddeye geldik, son maddeye. O madde ne biliyor musunuz? Belki de en önemlisi. İçinizdeki o ses, hadi kalk ve yap diyen ses. Bu özellik aslında diğer özelliklerin birleştiği bir nokta belki de. Ama öyle bir dürtü sağlar ki artık yapamayacağınızı hissettiğinizde size ihtiyacınız olan ve belki de sınırlarınızı zorlayarak sahip olduğunuzdan bile fazlasını ortaya koymanızı sağlayan bir yakıt görevi görür. Yorgun düştüğünüzde, yolun sonuna varmak böyle imkansız göründüğünde ve evren size karşıymış gibi hissettiğinizde ve aslında sizi gerçekten bezdirerek hedefe varmayı ne kadar istediğinizi test ederken işte bu ses çok işinize yarar. Hani deriz ya böyle hayat beni sınıyor diye. Hayatın gerçekten sizi sınadığı bu anlar var ya, bu anlar. Vazgeçmediğinizde, pes etmediğinizde, kontrolü kaybetmediğinizde sizi hedefe götüren en büyük gücünüz olacak, inanın. İşte içinize vesvese veren bu anlar çoğu insanın vazgeçtiği ve genellikle kendi hayallerinden istifa ederek rahat rutinlerine dönmeye karar verdikleri anlar oluyor. O anlarda işte sadece o size durma, kalk, yap diyen sese ve inanca ihtiyacınız var. Başka hiçbir şey yok. İnanmak zorundasınız. Aşk gibi yani. İnanmadan ve süreci kuşkuyla gözlemlerken zaten bu hayatın tadına da varamazsınız. Aşk da biter, yolculuklar da. Sonuç için kurduğunuz hayaller gerçekleşmese bile hiç değilse inançlı ve huzurlu bir yolculuk yaparsınız bu dünyada. Ölümlü bir dünya zaten. Fazla anlam yüklemek gereksiz gelir bu sebeple bazılarına. Ben ise tam aksini düşünürüm. Son kitabımda da yazdığım gibi örnekleri kitabımdan veriyorum. Zincirlerimi kırdıktan sonra uçamam belki ama istediğim yöne yürürüm. Ama en azından dururken değil, denerken ölürüm. İşte böyle. Benden de bugünlük bu kadar. Ne olur pes etmeyin, olur mu? Çaba gösterin. Sonu değil, yolu sevin. Öpüyorum. Görüşürüz.